Biz bu icraatı Almanya Stuttgart'ta yapıyoruz. Sağ ol Bülent abi. Senden aldığımız destekle de gerçekten işimiz ayrı bir renklendi, ayrı bir güzelleşti. Şu an önceki bakmadığımız telefonlara, sorununu çözmediğimiz telefonları şu an rahatlıkla açıp kontrol etme imkanımız oldu. Artık müşterimize daha net cevaplar vermeye başladık. Bu da bize daha çok memnun müşteri kazandırdı. Diğer GSM sektörümüzdeki arkadaşlar, Türkiye olsun, dünya olsun bilgilenmiş olur sizin sayenizde bu konuda da. Problemleri ölçümlerle, öğrendiğimiz telefondaki ölçümlerle yerini tespit ediyoruz. Evet. Yani bu şemadan takip olayında da arızaları tespit edebiliyor musunuz? Evet, evet. O kısım çok güzel oldu. Konuları biraz açıklarsanız. Evet, çıkan sıkıntıdan direkt şemaya geçip telefonun direkt nokta atışı olarak hatayı görebiliyoruz. Artık diyoruz bu hatalı ve bu değişmesi lazım veyahut da buna şunu yapmamız lazım. Veyahut da kolay işlemlerse anında müdahale edip müşterine direkt olarak telefonunu veriyoruz. iPhone tamir yapan arkadaşlara son olarak tavsiyen nedir? Ben seni tutmuyorum fazla. Şunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Temel elektronik her tamircinin ihtiyacı. Temel elektroniği bildikten sonra gerçekten telefonlar üzerinde tamir konusunda başarılamayacak hiçbir konu yok. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü siz biliyorsunuz Bilet abi, ben çok usta bir insan değildim. Telefonlarla çok haşır neşir olan biri değildim. Şu an gerçekten çok çok hızlı ilerletiyorum. Çok da güzel şeyler, çok da başarılı tamirler ortaya. Beni de açtı Bülent abi. Ne Burada diyor? da Selamünaleyküm. ortağım Ömer arkadaşım. Aleykümselam. Abi ben tamir yapıyordum da o yüzden katılmadım. Önceden tamirleri hep ben yapardım. Şimdi boynuz kulağa geçti derler, yani sonradan çıkar boynuz da kulağa geçer. İsmail Bey şu anda öyle oldu. Sana ustalık mı taslıyor artık? Ben ona soruyorum artık. Önce o bana soruyordu, şimdi ben ona soruyorum. Maşallah. Şunu da çok iyi fark ettik biz. Kurstan sonra da kurs bitti, her şey bitti anlamına gelmediğini de gördük. Kurstan sonra da sıkıştığımız konularda destek verdiğini çok açık gördük Bülent abi. Çok teşekkür ederiz. Kursa gelmeden önce 3 seneyi geçti yani. Geçtikten beri hani telefon tamiratı yapıyorduk ama kendimizi tamirat yaptığımız gibi zannediyorduk. Oysa ki yapmıyorduk. Ölçüm cihazını ben kullanmasını bilmiyordum açıkçası. Ama buraya geldikten sonra hocamızın verdiği dersle, özellikle temel elektronik dersiyle parçaları tanıdık. Gösterebilirsin. Malzemeleri tanıdık. Hangi parçanın neye yaradığını, ne işe yaradığını çözdük. Ondan sonra burada da uygulamayla teorik olarak ve uygulama şekilde hani nasıl hareket ettiğini, nasıl şey yaptığını bulduk, çözdük. Mutlu sona diyebilirim. Yani şimdi şema üzerinden, şemanın üzerinden gelen cihazlarda arızalı parçayı hiç kaçırmadan nokta hedef atışı bulabileceksin. Mutlu sona ulaştık diyebilirim. Yani bu temel elektronik olmazsa olmaz bu telefon sektörü. Evet, yani ölçüm, teknikler, parçalar, kısacası temel elektroniği almadan bu iş olmuyor. Ne öğrendim diye sorarsanız ben bayağı bir şey öğrendim. Ben 10 yıldır bu işteyim ama meğersem ben hiçbir şey bilmiyormuşum. Hep ezbere. Hep ezbere çalıştığım işimde hep yerinde sayıyordum. Takıldığım anda hemen sağa sola Facebook, Google amcaya koşuyordum. O yüzden oradan da bir sonuç alamadığım için en sonunda kursa geldim. Allah razı olsun. Bülent Usta da her şeyi A'dan Z'ye kadar öğretti bize. Şemadan yol takibi, arıza takibi. Artık kimseye ihtiyaç duymadan bütün kendi işinizi tamirini yapabilirsiniz. Kursa geldiğimizde hiçbir şey bilmediğimizi fark ettik. Biz çok bir şey biliyorduk zannettik ama meğerse hiçbir şey bilmiyoruz bu konuda. Tamir konusunda direkt ezbere her gelen cihaza kaba tabirle badozlama daldığımızı gördük. Artık bundan sonra bu işin olmayacağını kesinlikle biliyoruz. Çünkü artık ölçümü öğrendik, şema okumayı öğrendik. Nasıl takip edeceğimizi öğrendik. Artık hedef direkt. Yani nokta atışla Allah'ın izniyle gelecek cihazları hallederiz inşallah. tavsiyeleriniz nedir? Tavsiyemiz herkes gelsin. Yani bu işe ben entegre söküp takıyorum, bilmem yok şunu yaptım bunu yaptım demesin. Ölçümü bilmeye hiç kimse
telefonlara dokunmasın derim yani. Ben en azından onu diyeyim. Gelsin öğrensin burada. 3 günde de güzel bir şekilde öğreniyoruz. Biz de ilk gelmeden önce diyorduk ki öğrenemeyiz bu işi ama öğrendik. Üzerine biraz temizle. İşte. Günlerimizde yani kursa gelmeden önce ustamın da söylediği gibi bodozlama direkt dalıyorduk. Şimdi ölçüm yaparak %100 sonuca ulaşabiliyoruz bu şekilde. İşimiz daha çok kolaylaştı. Şema üzerinden. Şema üzerinden de daha basit oldu. İlk de biraz zorlanacağız ama ölçümlerde ileriki zamanlarda tabii Pratik yapa yapa şemalarda daha hızlanacaksınız. İnşallah Allah'ın izniyle. Evet. Herkesin gelmesini tavsiye ederim yani. Bilmeyen insanlar da şahsen bu işi yapıyorum ama yani bilmiyoruz. Kim olursa olsun ölçü aletini kullanmadığı zaman bilmiyor. Biliyorum diyor ama bilmiyor yani. Şimdi getirdiğimiz cihazlarda daha önce işlem yaptığımızda yanlış hatalar vardı baktığımızda. Hataları düzelttik. Zaten 7-8 senedir bu işi yapıyorum. Ama ölçü aletini kullanmayı tabii bilmiyorum. Yani, bu işi yapacak arkadaşlar buraya gelsin yani. Yapmayacak arkadaşlar boşuna piyasada dolanmasın diye diyorum. Ölçü aletlerin tanımı, yani nasıl ve nerede kullanacaklarımızı öğrendik. Daha önce ezbere kullanıyorduk. Şemalarla ilerlemeyi öğrendik. Yani ezbere bir şey yapmıyoruz artık yani. Bize şema neyi gösteriyorsa kontrol ede gideceğiz. Yani direkt U2 entegreye, power entegrelerine dalmayacağız. Hepsine başarılar diliyorum ben. Şimdi bugün dersimizin 2. günündeyiz. Kendisi 10-12 yıllık telefon tamircisi. Temel elektroniği eksikti. Şimdi bu eksikliği burada tamamlayıp kendi daha önceki tecrübeleri ile birleştirip Allah izin verirse firesiz telefon tamiri yapacak inşallah. Temennimiz. Gerçekten işe yaradı diye düşünüyorum. Bizi izleyen arkadaşlarımıza tavsiyeniz ne olur? Yoksa bir temelleri? Temelleri yoksa eğitim tabii ki şart. Evet. Hani şimdi ölçümlerle işte voltaj, batarya'dan gelen voltajlarla hangi hatta voltaj var yok, ohmajlarla, voltajlarla o arızaya direkt ulaşabileceğiz. 431, 406 yani çok güzel. Evet, buradaki değerleri şu anda alıyoruz. Ölçümler yaptığımız zaman kesinlikle bir hata yapmadan nokta atışıyla doğru sonuca ulaşıyoruz. Evet. Yani imkanlarımız bizim burada var arkadaşlar. Kristalin doğru osilatör ürettiği işlemciyle işlemcinin çalıştığında frekansın doğru olmadığını ancak bu şekilde osiloskopta görüyoruz. Evet. Bir günde aldığımız derslerden geçelim. Şemadaki sembollerimizden bahsediyoruz. Parçaları tanıyoruz. Şemadaki direnç sembolümüz, şemadaki bobin sembolümüz, diyot sembolümüz, NTC direncimiz. Ya biz bunu niye daha önce görmedik? Niye daha önce bu kadar para değil 2 katı olsaydı yine verseydim, 3 katı olsaydı yine verseydim de bunları önceden öğrenmiş olsaydım, gelen cihazları yapmış olsaydım. Bir arkadaş önerdi, böyle birisi var diye. Bülent Usta'yı takip ettim kısa bir süre. Ondan sonra iletişime geçtim, konuştum kendisiyle ve anlaştık. Çıktım, geldim.